yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Türk mutfağının önemli temsilcilerinden biri olan Sivas'ta geçen hafta başlattığımız lezzet durakları yolculuğuna bu haftada devam ediyoruz. Sivas, lezzetli yemekleri kadar lezzet durakları konusunda da çok şanslı. Birçok kentin aksine burada yöre yemeklerini tadabileceğiniz lokanta sayısı oldukça çok. Sivas'ta lezzetli yemeklere hayır demek olanaksız gibi bir şey. Onun için İstanbul'a gittiğimde tartımın ibresinin kaç kiloyu göstereceğini çok merak ediyorum. Sivas'taki heyecanlı lezzet durakları yolculuğumuz başlıyor. Büyük Postane'nin tam arkasındaki lezzetçi Sivas Mutfağı 4 katlı restoranı ile kentin en büyük lezzet duraklarından bir tanesi. Buranın hem mekanı hem de yemekleri gerçekten çok lezzetli. Bahattin Bey, neden ismi lezzetçi? Yaptığımız ürünlerin lezzeti konusunda iddialı olduğum için 4 yıldır gelen misafirlerimizin de lezzetimiz onadığı için Lezzetli Sivas Mutfağı ismini koymayı uygun gördük. 4 yıl mı geçmişsiniz? 4 yıl, evet. Yani daha önceden lokantacılık yok muydu? Geçmişimiz 35 yıllık ama lezzetçi 4 yıldır. Ha, isim 4 yıllık. İsim 4 yılda devam ediyor. Ama aileden 35 yıldan beri bu işi... Evet, bu işin 35 yıldır alalisiz diyelim. Yani işte çıraklığını yaptık, kalfalık, ustalığı. Son 20 yıldır da patronluğunu devam yapıyorsun. ediyoruz, evet. Peki lezzetçinin mutfağında yöre yemekleri var mı? Başlangıçta yöre yemekleri vardı ama gelen misafirlerimiz bizi normal restoran menüsüne yönlendirdi. Ve buradaki işte ana yemeğimizde işte sebzeli Sivas şahımız, Sivas köftemiz, madımak çorbamız sayabiliriz. Gelelim tartışmalı sebzeli Sivas kebabına. Ben burada aradan çekilmek istiyorum çünkü bu paylaşılmayan kebap yüzünden ben arada kalıyorum. Tokatlılar bu kebabın kendilerinin kebabı olduğunu şiddetle savunuyorlar. Sivaslılar yüzyıllardan beri biz yapıyoruz bu kebabı diyorlar. Amasyalılar da bir şekilde bu kebabın Amasya kebabı olduğunu söylüyorlar. Ben Amasya ve Sivas'ta bunu gördüm. İkisinin de yapılışı hemen hemen aynı, malzemeleri aynı. Önümüzdeki günlerde Tokat'a da gidip bir de orada göreceğim. Ben arada kalmak istemiyorum. Bu kebabın asıl ismi nedir? Şimdi Mehmet Bey, ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. 75 yaşında olup da bu işi yapan ustalarımız var bizim. Onların anlattıkları işte bu kebabın 100 yıllardır, yani 100 yıldır Sivas'ta olduğu. Şimdi Sivas'a Tokat'ın yakın olması, Amasya'nın yakın olması. Yani burada bir paylaşılmayan bir şey var gibi ama Bir kültür alışverişi olmuştur yani diyorsun. yakından dolayı tabii ki. Ama işte Sivas'ın il olduğu yıllarda Tokat'ın kaza oldu. Yani kazadan da bir alıntı olmayacağı görüşünden yola çıkarsak yani biz Sivas kebabı olduğunu iddia ediyoruz. O zaman bana sizin lezzetinizin sırrını anlatıver. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Mehmet Bey, şimdi Sivas kebabının birinci özelliği tandırı. Tandırı çok özel. Tandırda yakılan odun çok özel. Kurumuş, yürüyen dediğimiz odun olacak. Niye Gürgen? Niye yürüyen? Biz şu anda yaktığımız odunu bir önce alıyoruz. Kuruyor. Ve bu odunun isi olmuyor. Kebabın pişme şekli. Yani kebap yandan, iki yandan odun ateşi vuruyor ve o ateşin sıcağında pişiyor. Yani direkt ateşle teması yok. Malzemesi işte birinci malzemesi eti. Eti kuzu eti olacak.
Kuzu da böyle 12-13 liraya geçmeyecek. İkinci malzemesi patlıcan. Patlıcan özel olacak. Yanında sarımsak, biber, domates ve lavaş ekmeği. Bunlar doğranıyor, şişe takılıyor. Tandıra atılıyor. Pişme süresi 20 dakikadır bunun. 20 dakika pişiyor. Tabağa çekiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Bizi Mehmet bu Bey. lezzetli kebapla tanıştırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Et lokum gibi, patlıcan muhteşem, sarımsak harika, biber domates çok lezzetli, sebzeli kebap bir sanat eseri gibi olmuş. Toptancılar Çarşısı'ndaki Besler Köftecisi, daha doğrusu Ahmet Usta veya Sivaslıların tabiriyle Kirli Ahmet, Sivas köftesinin en lezzetli yapıldığı yerlerden bir tanesi. Ahmet Usta, sana niye Kirli Ahmet diyorlar? Hiç tertemiz üstün başın. Evet hocam, ben patronluk yapmıyorum, ustalık yapıyorum. Burada binlerce insana hizmet verdiğim için ister istemez üstümde başımda biraz şeyler oluyor. Temiz de giysen artık Kirli Ahmet diyorlar. evet. Peki benim öğrendiğime göre sizin köfteciliğiniz babadan dedeye 100 yıllık bir geçmişi var. Hatta daha fazla. Daha fazla. Nasıl başladı bu iş? Şimdi rahmetlik dedemiz bu işi yapıyormuş. Babamız da bizi yetiştirdi. Biz de işimizi sevdiğimiz için bu mesleğe devam ettiriyoruz. Etin içine neler var? Genç hayvanlar alırız, kuzu alırız. Kuzuyla beraber onu sinirine falan ayıklarız, çekeriz. Yoğurduktan sonra onu dinlendiririz. Bu şekilde hazırlarız, dinlendirmeye bırakırız, köfte olarak yaparız. Ahmet Usta, gelelim mangala. Evet, Özel mangal. evet. Ne yakıyorsunuz? Şimdi mangalımızda meşe kömürü diye tabir edilen odundan yapılma kömür kullanırız. Odun kömürü. Mangalımızda sabahleyin yakarız. Bu kor haline gelince üstünü örter, ızgaralarımızı
kapatırız, çalışmaya devam ederiz. Sen mi sadece yapıyorsun? Ben ve oğlum. Oğlum da yanımda, beraber oğlumla beraber çalışıyoruz. Durmadan çeviriyor musun? Tabii. Köftenin yanına ne veriyorsun? Domates. Şimdi köftenin yanında domates, biber pişmiş olarak ayrı mezelerden doğranmış soğan, piyaz, ezme salata, biber turşumuz, ayranımız, kendi camız yoğurdundan yapılan güzel ayranlarımız vardır. Özel yaptırırız biz onları. O camız yoğurdundan yapılan ayranımız ve mercimek çorba ikram ederiz. Peki Ahmet Usta, çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Böylesine basit bir malzemeden böylesine bir lezzet nasıl yaratılır şaşırdım kaldım. Köfte aşkım debreşti. Sivas'a kadar gelip de Sivas'ın milli tatlısı kalbura bastığı yemeden dönmek olmaz. Sordum, soruşturdum. Bu işi en iyi Lalezar ev yemekleri lokantasında Kaya Hanım'ın hazırladığını öğrendim. Soluğu burada aldım. Kaya Hanım nişasta, un, yumurta, sıvı yağ, margarin, kabartma tozu, cevizle oluşturduğu karışımı bir güzel yoğurdu. Sonra bu yoğurduklarından küçük parçalar alıp köfte şekline getirdi. Onu kalburun üzerinde yuvarladı ve son şeklini verdi. Onları tepsiye dizdi, tepsiyi fırına koydu ve ben tepsinin başında sabırsızlıkla tam 1 saat bekledim. Sonunda beklediğim an geldi. Tepsi fırından çıktı, ılık şerbet döküldü ve önüme geldi. Bakalım tadı nasıl olmuş? Beklediğime değmiş mi?
Oya Hanım'ın kalbura bastısı gerçekten de çok lezzetli olmuş. Bana çocukluğumun bayram günlerini hatırlattı. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Bu kadar yemeğin üstüne hazım için bir fincan kahve içmek lazım. Sivas'ta kahve denince akla ilk gelen Çerkez'in kahvesi. Ben de Paşa Camii'nin arkasındaki Çerkez'in kahvesine gidip bir fincan sade kahve ısmarladım. Bakalım hazma yardımcı olacak mı? Sivas'ta 2 haftadan beri süren lezzet fırtınası burada sona eriyor. Sanırım uzun süre yemek masalarında bir daha görülmeyeceğim. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.